Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda devir ilerlemelerle alakalı birkaç bilgi vereceğim. Örnek 3 farklı operasyon üzerinden bu bilgileri aktarmaya çalışacağım. Z-double operasyonu yaptım. Örnek şöyle bir programımız var. Şimdi feed and speed bölümüne geldim. Şimdi klasik devir ilerleme verdiğimiz bölümler şu şekilde arkadaşlar. Örneğin ben devrini 5000, ilerlemesini 1500 olarak bu kısımdan veriyorum. Eski versiyonlarda şu yandaki hesaplama tuşuna basmadığınız zaman OK seçeneği gelmiyor arkadaşlar. Bunu yaptığınız zaman da hesaplamayı yapıyor. Ondan sonra OK veriyor. Yeni versiyonlarda bunu kaldırmış vaziyettedir. Klasik devir verme işlemimiz bu arkadaşlar. Bu kısımda Rapid seçeneğimiz var. Rapid seçeneğimiz de şu. Bir sonraki pasoya G0'da geç. Çok daha dar alan olabilir. Bunu kısmak isteyebiliriz. Çünkü dar alanlarda makine spindle bir anda hızlı hareket etmek, işte atıyorum 5000 6000 ilerlemeye çıkıp tekrar 1500'e düşmesi makine rulmanlarına zarar verme olasılığı var. O yüzden ben burayı atıyorum G1 yapıyorum. İşte 1500 vermişim. Aynı oranda olabilir. Startladığım zaman boştaki ilerlemesi de artık 1500 oldu. Onun haricinde çeşitli ayarlarımız da var. Bunların çoğunu kullanmıyorum. Ama kullanmak isterseniz işte giriş kesmeye giriş rapid'in diyor. %100'ünü kullan diyor. İsterseniz buradan ayarlayabilirsiniz. İşte kaç verdiniz ilerlemesini? 1500. Onun işte giriş esnasında %50 yaparsanız işte 750'lik bir girişi yapar. Daha sonrasında 1500'e çıkar. Çıkışta da aynı şekilde yana kayma ilk kesmede işte yana kaymalardaki ilerlemeleri bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Bir sonraki söylemek istediğim drilling bölümünden, yani matkap ilerlemelerini hafızamızda tutamayabiliriz. Örneğin bunun için bir takım oluşturayım. İşte diyelim ki çap 20 çapında olsun. Ve bir tane daha diyorum. On olsun. Bir tane de 8'lik oluşturalım arkadaşlar. Ya da tabellik olması açısından 5'lik. Çap 5'lik bir takımımızı oluşturduk. Şimdi matkap bölümüne geldim. Devir ilerlemesine. Ben bu matkabın devrini bilmiyorum. Buraya gelip 15 yazdığım zaman 15 enter. Otomatik hani malzemeden malzeme değişir fakat ama ortalama bir değer atıyor arkadaşlar. Okeyledim. Yani çap 20'yi işte burada verdiği değer 240'lık, 239, 240'lık değerle sıkıntısız kesebileceğimi söylüyor. Aynı şekilde işte 15 yazıyorum. 477 çaponu 477 ileride devirle kesebileceğimi söylüyor. Aynı şekilde çap 5'e de yapalım. Yaklaşık 1000 devirleri çap 5'i kesebileceğimi söylüyor. Denebileceğimi söylüyor. Bu kısmı arkadaşlar aslında bu genelde uç aldığımız zaman arkalarında bazı değerler yazar. O değerleri aslında buralara yazıp oradaki değerler neticesinde kullanacağımız uçların devir ve ilerlemelerinin otomatik çıkmasını sağlıyor. Amaç bu aslında. Bu hesaplama yapıyor aslında burası. Ama matkaplarda işte benim de çok kullandığım, çünkü bütün devirleri ezbere bilemeyebiliyoruz açıkçası. Buraya mevcut işte 15, 16, 14 işte mevcut kendimize göre
bir değer oluşturup bizim kodumuz gibi düşünün. Matkap ilerlemelerinde aynı koddan ilerleyebilirsiniz. Sonraki söylemek istediğim devir önemli mevzu tapping. Yani tapping nedir? Tapping arkadaşlar makine kılavuzu. Makine kılavuzunun kullanımı. Bununla alakalı işinize yarayacak devir ve ilerleme bölümünden. Devir zaten normal. Örneğin işte örnek verdiğiniz bir devir 500'dür misal. Bu kısımdan adım olarak yazıyorsunuz. Yani adımı kaçsa 1 ise 1 yazacaksınız. 1,5 ise 1,5, 2 ise 2 yazmanız gerekiyor. Örneğin 2 yazdım. Burayı da MMPR. Bunu yapmanız gerekiyor. Yani adıma göre kesmesini yap. Eğer bunu yaparsanız normal ilerleme vermiş gibi oluyor. Bunu yaptığınız zaman da işte metreğin adımına göre ilerlemesini vermiş oluyorsunuz. Bu tapping programı için önemli bir mevzu. Onun haricinde devir ilerleme konularımız bu kadar arkadaşlar. Daha farklı seçenekleri de vardır illaki. Ben kullandıklarımı size aktardım. İşinize yarar umarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.